Ziyaretçiler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine cumartesi akşamı ziyaretçilerin video saati. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta geçen haftadan hatırlayacaksınız. Büyükada'nın Gizemleri Vampirler Gerçek mi videosunun devamını çekeceğiz. Geçen hafta Erkan Sevimli ile beraber Büyükada'nın en yüksek tepesi Hristo Tepesi'nde vampir hikayelerini anlatmıştık. Monolis'in bu tepede görüldüğü geçen haftaki videodan hatırlayacaksınız. O yüzden çok tekrar yapmayacağım. Adanın en yüksek tepesi Hristo Tepesi. En çok insanın kaybolduğu tepe. 1800 yılların başları Yunanistan'a yazılan mektuplar, vampir öldürme kitleri, efsaneler böyle bugüne kadar geliyor arkadaşlar. Ben hep söylerim, efsaneler gerçeği yansıtır. Biz bu bir hafta içerisinde ne yaptık arkadaşlar? Erkan Sevimli ile beraber dolaşırken bir duvarda gördüğümüz bir şekil vardı. İlk videodan hatırlayacaksınız. O şekil üzerinde araştırmalar yaptık. Vampirlerin efsaneleriyle ilgili dünyadaki bir takım araştırmalar yaptık ve bir takım ciddi anlamda çok benzerlikleri olan bu yapıya, yani 1894 yılında Fransız mimar Alexander Valéry ve inşaat firmasının başındaki Kont Boris Boster'in yapmış olduğu bu gizemli yapıya geldik. Bu gizemli yapı öncelikle biliyorsunuz ilk videoda da anlattım, bir otel olarak dizayn ediliyor. Daha sonra bir hanımefendi, Eleni Zarif adlı bir hanımefendiye satılarak Rum yetimhanesi olarak yapılıyor. 1960 yıllarda kaderine terk ediliyor ve o günden bugüne kadar geliyor. Şimdi enteresan olan şu: İçeride yaşayan bir bekçi var. Ailesiyle beraber yaşıyor. Hiçbir Türkiye'de bulunan kurum buraya gelip video çekemiyor. İçini görüntüleyemiyor. Son duyumlarda içerisinin restore edileceği söylendi. Bunlar hep bir gizem. Neden? İşte kimisi diyor ki yıkılmak üzere olduğu için insanlar tehlikeye atılmasın. Arkadaşlar, bu bir hikaye. Şöyle söyleyeyim, 1980 ihtilalinde Türk askerimiz bile buraya geldiğinde bir takım güçlerle karşılaşıp geri gönderiliyor ki hani Türk askerimiz istese girmeyeceği hiçbir yer yoktur. Ama uğraşmıyor tabii, o dönemler sıkıntılı dönemler. Hep bir gizem, hep bir gizem. Daha sonra Erkan Sevimli, Taner Ertürkler, İlber Gürtunca ve ben ve diğer arkadaşlarımızın yaptığı araştırmaların karşısında bir takım kitaplara, bir takım işaretlere ulaştık. Ve gördük ki o akşam ilk videoda seyrettiğiniz Erkan Sevimli ile seyrettiğiniz o duvardaki yazının bir genç arkadaşın grafiti çalışması mıydı, değil miydi? Onu tartışırken benzer işaretler gördük. Şimdi hava yavaş yavaş kararıyor. Yine bu akşam çekim yapacağız. İlk videoda gördüğünüz o yeşil ışık süzmesi bir lens yanılması mıydı? Bir ışık pırıltısı mıydı? Bunu yorumlarda yazdınız. Fakat arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burası zifiri karanlık bir yer ve bizim o görüntüleri çektiğimiz kameralar tamamen ultraviyole ışıklarla çekilen. Yani herhangi bir ışık, bir trafo, bir sokak lambasının ve ekstra bir fenerin olduğu yer değil. O yüzden mercek yansıması olması mümkün değil. Bu görüntüyü de incelettik. Görüntünün tamamen doğal bir görüntü olduğu ortaya çıktı. Zaten manyetik bir alan var. Bunu bu akşam göstereceğiz size. Bu akşam sevgili Taner Ertürkler, İlber Gürtunca ve Erkan Sevimli'yle beraberiz. Dilimiz döndüğünce soru işaretlerinin yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Belki ada sakinleri bize kızacaklar. Ya işte hani ama şu bir gerçek. Sevgili Lefter günlüklerinde bahsetti. 1800 yıllardan beri anlatılan bir efsane var. Kiminize göre vampir diye bir şey yok. Kiminize göre cin diye bir şey yok. Kiminize göre reptilyan diye bir şey yok. Ama bunlar hepsi bir gerçek. Var olduğuna inanıyoruz. Ve bunları araştırmaya çalışıyoruz. Gizemleri aydınlatmaya çalışıyoruz. Benim en çok kafama taktığım olay, neden bu yapının içine kimse girip bir görüntü alamıyor? Neden bu kadar çok gizleniyor? Neden büyük devletlerin başkanları belli zamanda buralara geliyorlar, girebiliyorlar? Burası tamamen şu an Ortodoks Kilisesi'nin malı oldu. 2010 yılında İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu kara parçası diyelim Ortodoks Kilisesi'ne verildi. Dediğim gibi içeride bir bekçi var. Ailesiyle yaşıyor. Sıkı bir güvenlik var. Drone uçuramıyorsunuz. Bunlar hep bir gizem. Şimdi yavaş yavaş
yukarı doğru sevgili ekip arkadaşlarımın yanına doğru bir gidelim bakalım. İşte bahsettiğim gibi ilk videoda acaba bir grafiti mi diye baktığımız, daha sonra Taner Ertürkler, Erkan Sevimli ve İlber Gürtunca ile beraber araştırdığımız. Taner'cim, Evet. neler de söylemek istersin? İlk videoyu izledin ve bir haftadır araştırıyorsun. Şimdi aslında burada Rum Yetimhanesi'nin dış cephesinde rastladığımız bu geometrik şekiller özellikle. Bunun üstünde ne olabileceği ile ilgili Erkan abimle beraber, İlber kardeşimle beraber burada daha önceden bastığımız benzer sembolleri kıyaslamaya çalışıyoruz. Hatta daire için aldıklarımızı burada da bulabiliyoruz. Evet. Şimdi Erkan abi sen devam et. Birebir aynısı değil ama bu El Cantar de los Vampiros isimli bir büyük kitabından bahsediliyor. Dünyada 4 veya 5 tane olduğu söyleniyor. Hatta Meksika'da sırf bu kitabı bulabilmek için bir Facebook sayfası kurulmuş Meksika'da. Bu kitabı arıyorlar. Ve bana birçok mesaj geldi. Biz de araştırdık. Bu şekiller ne olabilir diye. En çok o bahsetmiş olduğumuz büyük kitabındaki sembollere benziyor. Çünkü burada bir harf yok. Genelde geometrik şekiller ve o El Cantar de los Vampiros isimli büyük kitabındaki ritüeller de kitabın içeriğindeki büyüde kullanılan semboller yani gördüğünüz gibi birçoğu benziyor. Yani birebir aynısı olan da var. Ben bunları Bunu zaten yayınlayacağız ekrana şu an zaten. koyacağım. Yani burada bir harf kullanılmamış. Daha çok geometrik şekiller kullanılmış ve o bahsetmiş olduğum kitapta da geometrik şekiller kullanılmış ve El Cantar de los Vampiros. Kitabın adı Vampiros zaten. Bununla ilgili başka yazarlar bu kitabı örnek alarak roman kitapları da yazmışlar ama orijinali bir büyük kitabı ve bu büyük kitabı 4-5 tane araştırmalarımıza göre varmış dünyada. Ve işte onu araştırmak için bir Facebook sayfası bile kurulmuş. En çok benzer onları görebildik yani. Yani bu Erkan abinin dediği gibi bu kitap üzerindeki semboller, geometriler burada da gördüğümüz şey bizi orayı çağrıştırıyor. Yani burada da bu mekanda da bir büyü, ayin mi yapıldı? Ritüel yapıldı. Ritüel mi Biz yapıldı? Erkan'la bunu ilk videoda acaba bir grafiti sanatçısının yaptığı bir şey mi olarak düşündük. Taner- Evet, mesela kullanılan boya da Taner değil mi? Değişik, mesela kazımaya çalıştık. Evet, mesela bakın, Çıkmıyor yani. hani şimdi mesela kömürle yaptılar. Hadi biz yaptık diyelim. Evet. Hadi biz yaptık, geldik buraya yaptık değil mi Erkan Evet. abi? Hani anlatıyoruz, yapmışız, Evet. yapmamışız gibi. Ha buyurun işte. Hiçbir şey yok. Tabii yani Ya en bir de ufak- biz bir de biz onu zaten Bu Erkan'la yani- tesadüf eseri o gün çekerken, ressam veya sanatçı değiliz ki bunu böyle düzgün nasıl yapacağız? fakat Erkan daha sonra bunu ciddi bir araştırma yapınca neydi Erkancığım? El Cantar de los Vampiros isimli bir büyük kitabı Büyük var. kitabı. O büyük kitabın içerisindeki büyüde kullanılan ritüellerdeki semboller de böyle harflerden oluşmuyor. Evet. Geometrik şekillerden oluşuyor. Bunun en benzeri ona bulabildik yani. Bu eşleşmeyi zaten sen montajda göstereceksin. Tabii göstereceğim. Bir de şöyle bir şey var. Bakın şu taş duvarlar, yani şu taşlar düşünsenize 1890'lı yıllardan beri ayakta. Ben videonun başında da Taner Evet. şunu da sormak istiyorum sana. Biz Erkan'la bunu çok tartıştık. Hatta Erkan o gün şey dedi, yani neden bu yapıyor? Bu yapı Hristo Tepesi. Yani büyük adalar bunu bilir. Eski Hristo Tepesi. En yüksek tepelerinden biri. İlk videoda bahsetmiştik zaten. O monolitin ilk görüldüğü, insanların birçok kaybolduğu tepe. Issız, karanlık bir tepe. Evet. Ve 1805'li yılların başından sonra 1890'lı yıllarda bu yapı yapılıyor. Ve yapan mimar ve mimarı bir kenara bakın, yapan adam Kont Boris Bosteri. İnternette herhangi bir şeyi yok. Evet, bakın. Çok da geniş bir arazi. Ya Çok bir de büyük. sanki askeri kışla gibi. Yani burada demir var, üstünde tel örgü var. 10 metrede bir girilmez yasak özel mülk deniyor. İçeride köpekler salınmış dolaşıyor. 20 Bana dakikada şey bir enteresan dolaşıyor. geliyor Erkan. Yani bu ahşap 130 yıllık binanın neyini saklıyorsunuz, gizliyorsunuz? Tahtaları mı çalacaklar yani? Yani şey diyorlar Hayırdır? işte hani girene bir şey olmasın. Herhangi bir işte can tehlikesi olmasın diye, ama şöyle bir şey var. Drone uçuramıyorsunuz ve mesela biz Erkan'la burada çektiğimiz görüntü
O hepiniz izlemişsinizdir. O görüntüde de mesela şey yazanlar oldu. Mercek kırılması olduğunu söyleyenler oldu. Fakat arkadaşlar dedim ya, herhangi bir enerji kaynağı yok burada. Bir trafo yok. Bir Buraya drone uçuramıyoruz yani. drone uçurulamıyor yani, uçuluyormuş ve alta bile tel örgü çekmişler. Dedim ya, bekçi var sadece ve bekçi biraz sonra emin olun buraya doğru gelecek çünkü ışığı gördüğü zaman. Burası arkadaşlar bakın, hava kararmaya başladı ve ciddi anlamda zifiri bir yer. Şu aşağıda yol ışıklarını görüyorsunuz. İşte Hristo Tepesi. Benim ilgimi hep şu çekti Taner. Yani işte adanın o dönem anlatılan efsanelerde, işte Lefter'in günlüklerinde anlatılan, işte uyu yoksa seni vampirlere veririz, yaramazlık yapma vampirlere vereceğiz. Efsane futbolcumuz. Allah rahmet eylesin. Ama ben mesela bu ayrıntıyı senden duydum. Şeyde Ki o kadar Lefterler, evet. Sen Canlar ciddi bir Fikirler Fenerbahçeli diye olarak. şarkı söylediğimiz dönemler bile hiçbir marşlarda hiç öyle bir duyum almamıştım ama sen onu iyi yakalamışsın araştırmanda. Ya ben hep şunu söylüyorum. Efsaneler gerçeği yansıtır. Yani hani bazı izleyicilerimiz şunu yazıyorlar. Ya işte cin yok. İşte reptilyan yok. Uzaylı yok. Ama ben mesela bunların olduğunu biliyorum. Ben şuraya gelmek istiyorum. Neden bu tepe? Neden bu yapı? Dünyanın ikinci, Avrupa'nın birinci en yüksek ahşap binası. Neden kimse giremiyor? Mesela hiçbir kanal da giremiyor Taner buraya. Peki buranın izole olması zaten başlı başına birçok gizli bir şeyin yapılması için müsait olması anlamına geliyor. Ayrıca hiç mesela düşündünüz mü dünyanın böyle bir tepeye bu kadar çok yoğun bir ahşabın, dünyanın sayılı ahşap mimarlarından yapılmış olmasını? Yani neden ahşap kullanıldı da bildiğimiz taş ev ya da bir betonarme olmadı? Ahşabın da bence burada bir şey var. Bir iletkenlik, Evet. hikaye, Ya zaten enerjiyle bağlantısı olduğunu. Spiritism'de büyü yapılan, maji yapılan yerlerin bu bir ritüel, etrafının suyla çevrili olması lazım ve toprakla direkt irtibatı olması lazım. Bu bir ritüel zaten. Aynen. Ben mesela burada hep duyarız. Yani siz de mutlaka duymuşsunuzdur. Anakaradan Büyükada'ya hep tüneller olduğu söylenir. Yani kimi işte Dragos Tepesi'nden der, kimi Küçük Yoldan der, kimisi farklı. Burada mesela ben şunu duydum. Zaman zaman buraya bazı devlet büyükleri, devlet başkanlarının geldikleri söyleniyor. Doğru. Belki de hani bunun yer mahzenlerin altında gerçekten tünel girişi, bir metro girişleri olur ya. Öyle düşünün. Buradan iniyorsunuz, belki kaçıncı adadan çıkıyorsunuz. Oradan buraya geliyorsunuz. Bir trafik de Veyahut olmuş. da Anakaradan. Tabii Anakara ile bağlantısı oluyor. Adalar arası bağlantıdan bahsediliyor ya. Ya zaten burada o tarz ritüeller yapacak olanlar bizim gibi böyle bu kapıdan, dışarıdan, yukarıdan girmez ki. Tabii Alttaki ki. bağlantılardan Tabii girer. ki yani yer altını kullanıyor. Zaten milyonlarca yıldır insanoğlu bunu kullanmıyor. Ben buranın bekçisiyle konuştuğum zaman bana şunu söylüyor. O kadar Ufak bir duvar Evet. dibinden görüntüyü buradan çok zor alır. mekanı da göre gidelim mi? Onu şöyle çok göremeyiz. Neden biliyor musunuz? Gece hava çok karardı. Biraz sonra farklı kameralarla onu geçen çektiğimiz gibi çekeceğiz. Yani şu an çok net görüntü alamıyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi biz biraz daha havanın kararmasını bekleyelim. Ve daha sonra farklı, işte şu an görüntü alamıyoruz. Görüntü alamadığımız için zaten hemen bekçi de geldi. Evet, yine mecburen bu meşhur gizemli yapının duvarlarından görüntü almaya çalışıyoruz. Bekçi bu tarafa doğru geliyor. Bekçinin ışığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bekçi devamlı dolaşıyor. Şu an herhangi bir fener ışık kullanmıyoruz arkadaşlar. Ultraviyole ışıkla çekim yapmaya çalışıyoruz. Biraz sonra yaklaşık bir 5-6 dakika sonra geçen hafta
Erkan'ın yakaladığı o kiminize göre boyut kapısı, kiminize göre farklı bir enerjinin olduğu yere doğru gideceğiz. Fakat bekçi dolaşıyor. Bu tarafa doğru mu geliyor? Şu an mesela görüntüyü görürsünüz arkadaşlar. Şu tutmuş olduğum ışık kızılötesi bir ışık. Yani herhangi bir mercek yansıması bu insan gözüyle gözükmez biliyorsunuz. Kızılötesi bir fener. Şu düştüğümüz hallere bak Erkan, Taner. Duvarın kenarından yapıyı inceliyoruz. Ama şöyle yapacağım. Taner nerede? Dur bakayım. Şöyle tutayım da böyle. Ne diyorsun yapı hakkında Taner, düşüncelerin ne? Hani bu kadar koruma amaçlı bu kadar önlem alınması insan hayretler içerisinde tutuyor. Yani niye bu kadar önlem alınıyor? Gizemi de bu zaten. Bir de tepede. Çok tabii adanın en tepesindeyiz. Yani oksijenin bol olduğu yerdeyiz. Ormanın içindeyiz. Oksijenin bol olduğu bir yerdeyiz. En üst rakımdayız neredeyse. Sanki burası hani belki de biz bu yapıya çok odaklandık ama belki de hakikaten mesele tamamıyla toprak. Evet. Toprak yani yeraltı meselesi. Bizim göremediğimiz zaten şu an iceberg'in görünmeyen yüzünü. evet. Önemli olan galiba biz yalnızca burada yanılıyoruz. Evet. Bir de şöyle bir şey var Taner. Ne kadar karanlık değil mi şu an? Hani kamera tabii aydınlık gösteriyor ama şu an gözle baktığın zaman çok karanlık. Bir derin sessizlik var. Hakikaten böyle filmlerdeki gibi ürpertici bir atmosfer var. Belki de bu 1960 yılında Taner burası bırakılmış ya serbest. Belki de insanlar o dönem tabii buraya hiçbir şey çıkmıyor, ışık yok. Korkudan dolayı buraya çıkmamış olabilirler mi sence? Korkutmuş olabilirler. Belki bu vampir hikayeleriyle korkutmuş da olabilirler insanları. Buraya çıkmasınlar. Burası izole edilmiş bir toprak. Evet. Ve yapı zaten tamamıyla bahsettiğimiz gibi. O yüzden burayı bölge olarak çıkmalarını engellemiş olabilirler. Baktığın zaman atmosfer olarak gerçekten ürpertici. Yani sonradan ilave olan betonarme bir kısım var orada. Bak o şunlar Taner, şu baca kısımları bak. Onlar baca işte. Isıtma amaçlı olarak İşte zaten bence. betonarme yapmışlar. Bir tek galiba betonarme bölümü orası değil mi? Evet, betonarme ve alt katlar. Yani bodrum katları. Alt katları zaten gizemli. Bak şu çektiğim yer mesela betonarme, gizemli olan yer orası zaten. Serhat, geçen hafta çektiğim videoda alt katta yanan ışık var. Biz çıplak gözle göremediğimiz ışık var. Evet. Şeyle gördüğümüz, Kızılötesi. ötesiyle gördüğümüz bir ışık var. Cim oraya doğru gidiyoruz. Onun bir daha bu hafta bir testini bir yapalım diyorum. Hani. Şimdi o tarafa doğru Ben gidiyoruz. oraya açıkçası çok merak. Sen ne düşünüyorsun İlber? Valla ben geçen böyle falan bazı kesitleri, parçaları izlemiştim. Taner abinin dediği gibi o alttaki diğer çıplak gözlü olan kamera değil de diğer ışınla şeyle baktığımız zaman, Kızılötesi. kızılötesiyle baktığımız zaman Bodrum kadındaki ışıktan Bodrum katındaki Evet. ışıktan bahsediyorum. Güzel bir Yani ışık yani. ışık bir şey var yani orada. Bir şey tanık oluyoruz. Evet. Serhat, o ne olabilir? Enteresan, şaşkınım ben hala yani. Değil mi? Şu an mesela ortamın karanlığı sana bir gerginlik veriyor mu? Veya şu an yapıyı mesela şu an yapıya baktığınız zaman arkadaşlar duvarların kenarında zaman çok net göremiyoruz. Aynen. O geçenki o bodrum kattaki ışığı ben çok düşündüm.
başka gözlemcilere de sordum. Bu Sionex'i kullananlara da sordum. Sionex çok düşük low lux oranında bile en yüksek performansı veren bir kamera. Orada büyük ihtimal içeride o bodrum katının penceresi olduğu bölümde değil de bir arkada falan bir mum ışığı varsa, bir ayin mum ışığı falan yapıldıysa o mum ışığını Sionex'ten dolayı o şekilde çok yoğun görmüş olabiliriz. Oraya fener tuttuğunuz zaman mum ışığını bastırdığı için de karanlık gözüküyor olabilir. Evet bak Taner, görüyor musun? Şu an sadece Taner. Sence ne olabilir Taner, fikrin? Şu an kamerada gözüküyor bak. Bütün yapı karanlık. Bütün şöyle camları çekiyoruz. Sadece şu bodrumda. Bir de onun üzerinde sol 2 tane var. Orada mum yapmışlar, ayin yapmışlar. Emin misin? Çünkü bak bekçinin kaldığı yeri Taner, gördün değil mi? Bekçinin kaldığı yer buradan bayağı aşağıda sol tarafta kulübe. Şimdi bazı yorumlarda şey yazmışlar. Arkası yıkık olduğu için şu üstte şu an kamerada gördüğünüz yansıması olur diye, ama bak şimdi. Arka tarafta Katlarda niye yok? Diğer mesela bak şuradaki bodrum katına bakalım. Öbür tarafına baktık, yoktu. Senin evinin yanı mı? Ben burada arkada geziyorum. Özel koruma alan. Senin burada herhangi biri taciz yapamıyor şu an. Ellemiyor ve çıkmıyor, zıplamıyor. O yüzden alan senin olduğu için o alan da bizim. Anladın mı? Sen orayı da yükümlüsün. Yani anladın mı? Senin oraya taciz eden yok yani. Arkadaşlar şu an tam Rum Yetimhanesi'nin önündeyiz ama çekemiyoruz. Şunu şuraya koyayım. Hiç bu kadar güçlü çalışmamıştı. Bunu çekmen lazım abi. Şu an Rum Yetimhanesi'nin önündeyiz arkadaşlar. Gauss Master'ı da çek. Maksimum sinyal veriyor. Evet dostlar, yeni bir videonun sonuna doğru geldik fakat moralimiz bozuk. Videonun başında da anlattığım gibi gördüğünüz şekiller gibi Erkan'ın bulduğu enteresan şekiller. Duvardaki o grafiti sandığımız ama daha sonra Erkan'ın araştırmalarından ortaya çıkan
kitaplardaki figürlerle uyması, gökyüzündeki aşırı derecede hareketlenmelerin gördüğünü, Erkan'ın çektiği görüntüleri zaten gördünüz daha önceki videoda. Yine çekim yapmaya çalıştık. Fakat maalesef çok net görüntüler alamadık. Dikkat ettiyseniz yine bodrum katında bir ışık yine vardı. Fakat bu sefer çok parlaktı. Oraları çekerken maalesef bir takım güçler tarafından uzaklaştırıldık ve çekimi mecburen bitiremedik. Ayrılmak zorunda kaldık. Çekimi yapmamıza izin vermediler. İşte videonun başında söylediğim gibi neden bu kadar sıkı bir önlem, neden bekçinin devamlı dolaşması, manyetik bir takım güçlerin orada olması, bu adada ritüel mi yapılıyor? Yani bence bunun takip edilmesi, bunun izlenmesi lazım. Bilmiyorum artık, buradan yetkililer duyarsa buraya bir el atmakta fayda var. Biz elimizden geldiği kadar attık. Evet sevgili dostlar, Taner'cim, Erkan'cım, Taner Ertürkler, Erkan. Maceramız biraz kısa sürdü. Değil mi Erkan abi? Evet. Fakat şunu gördük. O kadar korunaklı bir alanın etrafında bile artık orman içinde yürümek bile yasak hale gelmiş izlenimini aldık. Çünkü yetkililere Etrafında bile yürüyemiyoruz tabii, değil mi? yetkililere, görevlilere haber verdiler. Geldiler ve bizi oradan Resmen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Topraklarında, adası, bir toprağı olan ve o bölgede. bilinen yapının dışında kaldığımız halde, bahçe duvarının dışında kaldığımız halde arazinin dışında görevliler, olmalı. yetkililer tarafından uzaklaştırıldık. Evet. Dikkat ederseniz bodrum kattaki ışık daha önceki videoda çekilen ışıktan çok yoğun bu sefer. Orada çok yoğun bir ışık vardı. Artık neye denk geldik bilemiyorum. Sence Erkan ritüel yapılıyor mu orada? Yani benim kuşkularım o yönde, gelen ihbarlar o yönde. Yani Acaba bu binayı yapan, hep ilk videoda da söylediğim Kont Boris Bostere ilk vampir tarikatının kurucusu olduğu söyleniyor, rivayet ediliyor. Ve hep videoda da bahsettik ya, o tepenin daha önceden vampir hikayelerinin döndüğü tepenin üzerine böyle bir ahşap yapının yapılması bir tesadüf mü? Mesela benim çok ilgimi çeken, senin araştırıp bulduğun o bir kitap vardı. El Cantar de los Vampiros Kitabı. Ondaki mesela kapak resmini biraz sonra ekranın tarafında göreceksiniz. Hatta şu an resmi veriyorum. O arkadaki köşk sanki bizim bu köşke çok benzemiyor mu? Ne diyorsun? Sen o resme baktın. Bir de o kitabın içerisine ulaştık. O kitabın içerisindeki Sesli. sembollere. Bu kullanılan, büyülerde kullanılan semboller daha çok bir harften ziyade geometrik desenlerden oluşuyor. Ve bu yetimhanenin duvarlarındaki semboller de geometrik. Arasında çok büyük benzerlik olduğunu gördük. Fakat şey çok enteresan. Yani bu kadar, ne kadar korunaklı bir yer olduğunu zaten anlattık. Ve bir anda yetkililerin böyle sanki orada bir gasp olayı varmış gibi veya Ve şeyi de Erkan, yangın olayı varmış senin gibi. o cihazın ismi neydi? Gauss Master. Gauss Master. Bu ne işe yarıyordu? O manyetik alan ölçer ve orada çok yüksek frekanslar olduğuna Onun da dair görüntüsünü biraz sonra vereceğim sinyal arkadaşlar. verdi. Bir Arkadaşlar, süre sona şu kadar an- vurdu. Ama Tamam. binanın etrafını dolaşırken dolaştık. Dolan- tamamında yoktu değil mi? Tamamında değildi. yoktu. Şeyde giriş kapısı ve o geçen yeşil ışığın olduğu yerde oldu. Ondan sonra ve bir süre sonra dayanıyordu yani. Ben daha önce o cihazda öyle bir sinyal verdim. Bu da enteresan ama orada mesela yoğun olan bölgede yapıdan da uzak bir arazi. Yani yapının tam olduğu yerle bizim Bahçe duvarına koyduk cihazı. olduğumuz yer arasında Evet. bahçe duvarı, orada bir yeşillik bir alan var. Evet. Hani sanki o toprağın altından gelen bir Olabilir. Yüksek ihtimalle öyle zaten. gibi Hani algılıyor. cihaz burada ötüyorsa başka yerde Çünkü taşa ötmüyorsa temas orada ettiği bir şey şey ama var yani. taşla toprak iletişimi var gibi duruyor. Evet. Çok yoğun bir frekans var orada. Yani ben hala üstüne basa basa şunu söyleyeceğim. Sanki bir gasp olayı varmış gibi, sanki bir yangın varmış gibi alelacele yetkililerin gelip biz o bahçe duvarının dışındayız. Evet. Yani normal yoldayız. Ve orada bekçi, Ve eşi, 2 tane çocuğu yani. yaşıyor. Uzaklaştırıldık. Bekçinin şeyi de bir tuhaf. çok enteresandı. Bekçinin ve eşinin bize vermiş olduğu tepki, bizi Yani rahatsız büyük ediyorsunuz. adada dolaşmak yasak mı? İşte ya o Yasak bölge, da o biz bölge, mi evet. bilmiyoruz? O bölgeye maalesef işte diyorum ya, gizem üstüne gizem. Maalesef biz elimizden geldiği kadar bu gizemi aydınlatmaya çalıştık. İlberciğim, senin düşüncelerin neler?
Benim için enteresan bir deneyimdi. Alanın hani adanın merkezinden Karanlık bir ortam değil mi? gittiğimiz yer, yolda tabii hiçbir sıkıntı yok, rahattı ama o yapıyı görmem, yapının etrafında dolaşmamız ve havanın saatin ilerlemesiyle beraber kararması, dolunay yarı işte 3-4 gün Tam sonra dolunay değildi. hepsi böyle birleşince aslında uhrevi bir ortam kendiliğinden yaratılmış oluyor. Yani evet, çok enteresan bir geceydi. Niye? Biz daha önce Erkan'la mesela geldik buraya. Gayet güzel görüntüler aldık. Hadi bu akşam görüntü almadık. Bence şöyle bir şey var. Taner sen de çok dikkat ettin değil mi? İlk videoyu izledin. İlk videoda gözle gözükmüyordu o ışık. Fakat bugün o bodrumdaki ışık çok net gözüküyordu. Ama bir de daha net, yani canlıydı diyebilirim. Ve Daha canlıydı. Çıplak gözle görebildik. Çıplak gözle canlıydı ama geçen hafta Çıplak sanki gözle görünmüyor. çıplak gözle görünmüyordu. Çıplak gözle Erkan biz hiç göremiyorduk çıplak gözle. Yani ışık tutuyorduk. Evet. Işık tuttuğumuzda kayboluyordu. Normal kızılötesi ışık tuttuğumuzda aydınlanıyordu. Peki bu arada biz şeye niye atladık, değinmedik? Geçen haftaki o enerji, elipstik Evet. projeksiyon gibi yansıyan enerjiyi tekrar görebilir miyiz diye gittik. Evet. Ve işin garip tarafı, bir şey dikkatinizi çekti mi? O görüntüyü tekrar Erkan senin çektiğin o kimine göre boyut kapısı, kimine göre bir enerji, kimileri lens kırılması yazmışlar ama lens kırılması için bir trafo, bir enerji kaynağı, bir sokak lambası veya bir ekstra bir fener olması lazım. Ki orada öyle bir ışık kaynağı yoktu. Karanlık bir yer var. Dikkat edersen orayı çekerken Erkan sen orada gökyüzünde bir görüntü yakaladın. Evet, hiç daha önce çekmediğim çok yoğun bir cisimler gözlemledik. Yani ben açıkçası onları ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü ben neredeyse 2 yıldır çekiyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ve Yoğun bir trafik. Yani Yoğun bir binlercesi, yoğun bir binlercesi. trafikten Ona bir bahsediyor. kuş sürüsü arkadaşlar desem şu an binlerce olmaz. görüntüde Erkan'ın, Binlerce kuş olmaz. biz o bölgeye Bodrum'u çektiğimizde Erkan'ın çektiği görüntüleri izliyorsunuz şu an. Bizim seslerimizi Sadece duyuyorsunuz. kuş da değil. Oradan normal ışık yoğunluğunda ork da geçti. Hatta ben lazerle temas ettim. Lazer temas ettiğine göre lazer mesafesi Kuş olma ihtimali de ortalama yok. 10 kilometre. Zaten görüntüler belli ediyor. Şu cisimler genelde böyle dik gidiyor. Dümdüz bir yol alıyorlar. Ya güneye ya kuzeye, değişik yönler ama dik Karma gidiyor. Yani karışık bir ve kuş o gibi kadar çok ki. dolanmıyorlar O oldukları kadar yerde. çok ki. Kuş sürüsü Yani çoğunlukla onlar daire büyük çizer. ihtimal organik olabilir. Ya zaten şu an izleyenler görüntüleri izliyorlar ekranda. Bu kadar bir yoğunluk kuş olamaz. Hareketleri falan çok değişik. Değişik Bir görüntüler. de farklı farklı cisimler de geçiyor. Ve direkt tepemizde. O da enteresan. Yani yeşil nesneyi çektiğimiz yer Bodrum'daki şöyle yapalım. Yani arkadaşlar diyoruz ya, gizem her yerde. Bu akşam doğru düzgün bir görüntü alamadık. Bu akşam ne diyeyim ya? Şöyle bağlayalım kanka. Nasıl bağlayalım? Uzaklaştırıldı. Ya, bu akşam uzaklaştırıldık. Burada bir şey var. Bu tepenin zaten ilk videoda da anlattık. İnternette de görüyorsunuz. Bu tepede bir şey var. Bu tepenin üzerine bu yapının kurulmasında bir şey var. Bu yapının niye bu kadar kurulmasında bir şey var. Bence buranın araştırılması lazım. Yani Büyükada'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğu noktada Ortodoks Kilisesi'ne ait bir kara parçası değil mi? Bir kara parçası. Ve hiçbir şekilde içeri giremiyoruz. Bir bekçi eşi ve çocuğunun yaşadığı bir yer. İçeride neler oluyor? Bence Erkan'ın dediği gibi bahçenin bir kazılması lazım. Buranın araştırılması lazım. Rivayete göre yapılacakmış. Tekrar bir renovasyona girecekmiş. Ama yıllardır duyuyoruz. Dilimiz döndüğünce bir takım şeyleri aydınlatmaya çalışıyoruz ama bazı engellere takılıyoruz. Erkan'ın çektiği görüntüler, hareketlenmeler çok enteresandı. Bu akşam Bodrum katta daha çok ışık vardı. Ben bu akşam bana eşlik ettikleri için Taner Ertürk'lere, Erkan Sevimli, Gürtünce'ye çok teşekkür ediyorum. Son neler söylemek istersiniz? Bu videolara daha çok devam etmeni ve daha çok şey aydınlatmanı talep ediyor ve diliyorum. Benim için tekrardan söylediğim gibi çok iyi bir deneyim, değişik bir deneyim oldu. Umarım böyle şeyler insanlar yaparlar ve teşvik de olur. Daha da neler açığa çıkar. Biz ucundan dokunuyoruz. Evet, selamlar, saygılar.
Teşekkür ederim Erkan'cığım. Sen Azmimizden hiçbir şey kaybetmeden, yılmadan üzerine gidip görünmeyen şeyleri göstereceğiz. Herkese deşifre edeceğiz. daha çok dosya edeceğiz. Taner'cığım Evet, ziyaretçiler, seyircileri çok şanslı. Çünkü gerçekten sahaya inen gerçek bir YouTuber'la tanışmış oldum ben de. Serhat kardeşim de, bütün ekibin de eline sağlık. Ne kadar açılmamış gizem dosya varsa hepsini sırayla Serhat peşinde olacaktır. Ziyaretçileri izlemeye devam edin. evet dostlar, bu akşamlık izninizi istiyoruz. Dediğim gibi değişik dosyalara parmak basmaya devam edeceğiz. Ama bence burası araştırılmalı arkadaşlar. Neden bu kadar sık korunuyor? Birilerinin biz ucundan dokunduk. Bakalım neler olacak. Vordanisi belgeselimiz devam edecek. Temmuz sonuna kadar mutlaka yeni bir dalış yapacağız. Etrafınızda gizemli olduğunu düşündüğünüz, efsaneler olduğunu düşündüğünüz yerler varsa WhatsApp hattımızdan veya Ziyaretçiler 34 Instagram hattımızdan yazabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın.